Evet arkadaşlar, burada kalmıştık. 4 tane ajurumuzu yaptık. Şimdi buradaki topitomuna devam ediyorum. Arkadaşlar, videoda tarifte takıldığınız bir yer olursa eğer lütfen yorumlarda yazın. Daha çabuk dönüş sağlayacağım. Tığ ve ip numaralarımı videonun açıklama kısmına da ekliyorum. Yine 2,5 numara tığ, 250 metre uzunluğunda anti peeling bebek ipi kullanıyorum. 4, 5, 6, 7 tepe kısmına batıyorum. Buraya geldik. Şimdi burada 3 tane trabzanımı yapacağım. İki kenarın söylediğim gibi aynı gitmesine özen gösterin. Bir zincirimi çektim ve döndüm. İpimi aldım. Burada hemen sık iğnem var. Oraya 7 tane trabzanımı yapıp dolduruyorum. 2, 3, 4. Şu tepe kısmına sık iğne yaptığımız yere kadar yapıp gelelim arkadaşlar burayı. Evet, buraya kadar geldim. Şimdi burada sık iğnem var. Arka kanadına batıyorum. Burayı 7 tane dolduracağım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Hemen yanındaki ajurumun içine batıyorum. 4 tane ajur yapmıştık en son. Şimdi buraya 3 tane ajurumuz yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi her sırada sadece bir ajur. 2 tane değil. Dikkat edelim o sayıya. 2 tane ajurumuz değil, bir ajurumuz eksilecek. Pardon, zincir çekmeyeceğim. 1, 2, 3. İpimi aldım. Sağ kanadına batıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tepe kısmına battım. Tekrar ipimi aldım ve doldurmaya devam ediyorum. Gelen sorularda en çok 3, 4, 5, 6, 7 nasıl böyle pufuduk pufuduk durduğunu sormuşsunuz. Arkadaşlar biraz tabi elden de kaynaklı oluyor bu. En önemli nokta burada çok sıkı işlememek. Çok gevşek de işlememek. Bu sefer çünkü buralar böyle delik delik olacak. Şu açıklık iyi. Ama daha gevşek isterseniz çok fazla delik delik olacak. O zaman da tabi güzel olmayacak. Çok sıkı yaparsanız da bu kadar pufuduk durmuyor. Dediğim gibi elinizi ne çok sıkı ne de çok gevşek bırakın. Bu şekilde bu sıramızda devam edecek. Buralarda zaten herhangi bir eksiltme, arttırma gibi bir işlem yapmıyoruz. Tepe kısmına batıyorum direkt. Artık modelimiz bayağı gözükmeye başladı. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Şu kısma gelene kadar tepe kısmına en son batalım. Sık iğnemizi burada ajur eksiltmelerimizle beraber yapalım. Evet, geldik buraya, tepe kısmına batıyorum ve hemen yanındaki bir sonraki sık iğneye arka kanadını alıp doldurmaya devam ediyorum. Dolduruyoruz arkadaşlar. Bu modelde sürekli trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Biraz normal yeleklere göre tabi daha çok ip yiyor bu yüzden. 4, 5,
3 tane ajura düşmüştük burada. Ben bunlara ajur diyorum ama hani belki başka bir şey vardır. İsmi diyeyim. Bilmediğim için hani çift şişle de ajur yaptığımızda bu şekilde buna benzer, daha doğrusu diyeyim, bir görüntü olduğu için ben öyle diyorum. Ama dediğim gibi belki başka bir ismi de vardır. Örümcek ağı gibi. Yan kısmını da dolduruyoruz. Aslında mantık çok basit arkadaşlar. Sık iğne gördüğümüz zaman arka kanadına 7 tane trabzan dolduruyoruz. Pıtırcıklarımızın üst kısmına da sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen şu köşeye sık iğnemi batacağım. 1 2 3 zincir çektim ve döndüm. En son sık iğne yaptık. Yani bu kenarın başında ikili trabzan yapacağız. 2 tane zincirimizle beraber 3 tane pıtırcığımızın tepe kısmına batıyorum. Hemen yanında sık iğnemiz var. Sık iğnemi doldurmaya devam ediyorum. Tepe kısmına batıyorum. Buradaki sık iğneyi doldurmaya devam ediyorum. Şimdi artık ajurumuzdan 2 tane kalacak. Neydi? Hemen buraya batıyorum. 4 tane zincirimi çekiyorum. İlk ajurumu yapıyorum. 4 tane zincir çekiyorum ve ikinci ajurumu yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar artık modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Şu şekilde hemen göstereceğim. Şimdi devam edelim. 2 tane ajurumuzu yaptık. Hemen burada sık iğnem var. Bu sık iğnemi de sizinle beraber doldurayım. Daha sonra yine arka kısmın son pıtırcığının tepe kısmına gelene kadar yapıp devam edelim. Tepesine battım. Şuraya kadar arkadaşlar her zamanki gibi buraya sık iğnemizi yapıp gelelim. Sonra ajurumuzdaki eksiltmelerimizi yapıp yan kısmımızı yapalım. Şuraya gelip bekleyelim. Evet, geldik. Şimdi ajur kısmına. Ben hemen bu tepe kısmından sonraki sık iğneyi de doldurdum. Ajur kısmına geldik. İlk ajurumun içine boş batıyorum. Daha sonra 4 tane zincir çekip 2 tane ajurumu tamamlıyorum. Ve geldik yan kısmına, ipimi aldım. Hemen sık iğne gördüğüm yere arka kanadına dolduruyorum. Şu pıtırcığın tepe kısmına gelene kadar yapalım arkadaşlar. Şurada 2 tane pıtırcık yapacağız. Evet, yaptık, geldik. Şimdi ipimi aldım. Hemen
buradaki boşluğa 2 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim, döndüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın buradan ilk başında 3 tane trabzan yapmıştık. Burada yine bitirirken de 3 tane trabzanla bitirdik. Geriye döndüm, ipimi aldım. Sırada sık iğnem var, o yüzden pıtırcık yapmakla başlıyorum bu sırada. Artık ajurumuzun bir tane kalacak. Robamızın artık son sırasına geldik. Buradan sonra koltuk altı birleştirmesine başlayacağız. Dediğim gibi modelin en önemli kısmı burasıydı arkadaşlar. Hemen şuraya ve şuraya birer tane pıtırcık yapıp gelelim. 2 pıtırcığımı yaptım, geldim. Hemen yandaki ajurun içine batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekip boşluğa batıyorum. Tığıma ipimi aldım ve doldurmaya başlayacağım. Hemen bu pıtırcığımı doldurup ajur yerimi göstermek istiyorum size. Bakın gördüğünüz gibi burası tamamlandı. Bitti. Şimdi artık bir sonraki sırada bu sırayı tamamlayacağız. Bir sonraki sırada koltuk altı birleştirmesini göstereceğim size. Zaten ondan sonra etek kısmı çok basit. Hemen ilerleyip bitecek. Bakın böyle artık modelimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar buradayız. Dönelim. Buraya kadar gelelim. Buradaki eksiltmemizi de yapıp yan tarafını tamamlayıp bir sonraki sırada dediğim gibi koltuk altı birleşimini yapalım. Buraya kadar gelip bekleyelim. Evet arkadaşlar, geldik buraya kadar. Bu son sık iğnemin içini doldurdum. Hemen yanına batıyorum. 4 tane zincirimi çekip son ajurumu yapıyorum ve ipimi alıp hemen yanında sık iğneyi doldurmaya devam ediyorum. Toplarımı. Ve tepe kısmına batıyorum. Hemen aşağıya dolduruyorum. Bundan sonra bir sıra daha gidiyoruz. Ondan sonra robamızı tamamlayacağız. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şu sık iğneyi de doldurup bekleyelim şurada. Evet, hemen şu tepe kısmına batıp bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Buraya hemen 2 tane daha trabzan yapıp dolduruyorum ve tepe kısmına sık iğne ile batıyorum. Hemen aşağı kısmındaki sık iğnenin arka kanadını dolduruyorum. Tepe kısmına batıyorum. Aşağıya dolduruyorum. Doldurdum. Burayı hiç kesmeyeceğim ki şurada yaptığım bir işlem var, onu göstermek istiyorum. Tepe kısmına battım. Hemen burada sık iğnemiz var biliyorsunuz. Onu normal dolduruyorum arkadaşlar. Hemen buradaki ajurumun içine sık iğnemi yapıyorum. Bir tane
trabzan yapıyorum. Aynı yere arkadaşlar, aynı ajurun içerisine tekrar bir tane sık iğne yapıyorum. Yine aynı ajurun içerisine ve ipimi alıp yandaki sık iğnenin içine topumu yapıyorum. Hemen tepe kısmına batıyorum. Bu şekilde. Şuradaki en son kalan ajurumuzun içerisine bir sık iğne, bir taraftan bir sık iğne yaptım. Daha sonra buradaki bütün toplarımızı dolduracağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Şuraya gelelim. Şurada yine yapacağımız işlemi beraber yapalım. Devam edelim. Buraya gelip bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik burada son ajurumuza. İçine batıyorum. Bir sık iğne, ipimi aldım. Yine bir trabzan yapıyorum. Yanına hemen bir sık iğne. Bu üçünü arkadaşlar bir yuva yapıyoruz. Hemen burada sık iğnemi görüyorum ve doldurmaya devam ediyorum. Şimdi dolduralım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Burada dönmeden önce 3 tane trabzanımı yaptım. Ve geri dönüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen buraya doldurmaya başlıyorum topumu. Sıramızı da yapıyoruz. Sonra kollarımızı ayırmaya başlayacağız. Böyle robamız bitmiş olacak. Dediğim gibi zaten bu yelekte önemli olan roba arkadaşlar. Etek kısmı düz toplarla ilerleyecek. Sesimden dolayı bu arada kusura bakmayın, videoda ara vermek zorunda kaldım bu nedenle. Hem ben hem kızım biraz rahatsızlandık. O yüzden sesim bir garip çıkıyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bu şekilde dolduruyoruz. Yine bu aramızda dolduralım. Şimdi arkadaşlar şurada hatırlarsanız bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne yapmıştık. Kusura bakmayın. Şimdi ipimi aldım. Burada bu sık iğneme değil de trabzanımın arka kanadına batıyorum. Orayı dolduracağım. Orayı dolduruyorum. Bu sıramızda hiç ajur yok artık. Ajurlarımız bitti. Tepe kısmına batıyorum. Normal toplarımı çukur olduğu zaman top tepe kısımlarına da sık iğne şeklinde bu sıramızı düz tamamlayacağız. Başka herhangi bir işlem yok. Eksilme, arttırma vesaire yok artık arkadaşlar, bitti. Şimdi bu şekilde robamızın son sırası olacak bu. Böyle dönelim arkadaşlar, gelelim. Burada da yine topumuzu trabzanın arka kanadına yapalım, şu kısmına yapalım. Ondan sonra sıra sonuna kadar gelelim. Artık bir sonraki sırada kol ayrımımızı yapalım. Evet arkadaşlar, yaptım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi örgümüzün en can alıcı noktası burası. Kol ayrımını yapacağız. Kol ayrımında arkadaşlar biraz karışık gelebilir ama inanın çok karışık değil. Hani biraz dikkatli baktıktan sonra kolayca çıkıyor. Şimdi örgümüzü bu şekilde ikiye katladık. Normal yelek duruş şeklinde. Kollarımızdan arkadaşlar şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8.
8 tane topi topumuzu kol için ayıracağız. Şu şekilde karşılıklı gelen topi toplarımızı ayıracağız. Şuradan hemen yanlarındaki sık iğneden bağlayacağız. Yerimizi kaybetmemek için. Yine aynı şekilde bu kolun içinde yapalım. Şimdi şu şekilde duruyor. Karşılıklı topi toplarımızı bir tutuyoruz. Şöyle hemen aradaki sık iğnelerimizi birbirine birleştirelim ki işlerken kolaylık olsun. Ön tarafımızda da 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane de topi topumuz ön tarafımızda kalıyor. Bu şekilde. Kol kısmımızı ayarlamış olduk. Dediğim gibi arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane topi topumuz karşılıklı gelecek şekilde kollarımız için ayırdık. 1, 2, 3, 4, 5 tane topi topumuzu da ön kısmı için ayırdık. Hemen buradan devam edelim ki şu birleştirme yerini işleyelim beraber. Bakın buraya batıyorum. Trabzanlarımı yaptım. Tepe kısmına battım. Normal topi toplarımı işleyeceğim. 3, 4, 5, 6 ve 7. Tepe kısmına batıyorum. Hemen yanına topi topumu yapıyorum. Şu işaret koyduğumuz yer var ya arkadaşlar. Onun şu tepe kısmına kadar gelelim. Hemen yanındaki tepe kısmına kadar gelelim. Devam edelim. Bakın bu işaretlediğim yerin hemen bir önceki topi topunun üstüne kadar geldim. Şimdi burada işaretimi çıkartacağım. Sadece şu sık iğnemin üstünde kalsın. Hemen yanındaki sık iğnemin üstünden çıkardım. Burayı da yine arkadaşlar dolduracağım normal topi topumu. Sabitleme yaptığım sık iğnemin üzerine arka kanadında yine dolduruyorum. Evet. Şimdi şu şekilde tutmuştuk. 2, 4, 6 ve 8. 8. topi toplarımın üstünden birleştirme yapacağım arkadaşlar. Şimdi tepe kısmına battım. Sık iğnemi çektim. Örgümü çeviriyorum. 2, 4, 6, 8. Ben sık iğnemin bu tarafındaki topi topumun üzerine de bir sık iğne daha oraya yapıyorum. Bak 2, 4, 6'lar boş. 8. sık iğne topi toplarımı düz kısmından birbirine birleştirdim. Bu şekilde ilk kolumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki ilmek belirleyicimi alacağım. Normal arka kısmını topi toplarımı doldurarak diğer kol ayrım yapacağım yere gelene kadar çukurlara topi top tepe kısımlarına sık iğnemi yapıp ilerleyeceğim. Dediğim gibi birazcık karışık gelebilir. Yine anlamadığınız yerleri yorum kısmında sorarsanız yardımcı olacağım. Videomun sonunda daha büyük yaşlar için nasıl yapmalıyız? Ara ara video içerisinde bahsettim ama yine sonunda detaylı bir anlatımını yapacağım inşallah. Tabii ben çok büyük bedenler için yapmadım arkadaşlar. En fazla 2-3 yaş için yaptım. Onlar için de bilgimi vereceğim. Şimdi bu şekilde şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şuradayız. Şu ayrım yaptığımız için ipimizi bağladığımız yer şurası. Buraya kadar gelelim. En son buraya sık iğnemizi yapıp bekleyelim. Evet.
Buraya kadar geldik. Sabitleme yaptığımız yerin hemen yanındayız. Buradan şimdi ipimi çıkartacağım. Buradaki sık iğnemi de topi top yaparak dolduracağım arkadaşlar. Artık modelimiz çok kolay ilerleyecek zaten. Dediğim etek kısmı kolayca ilerliyor. Buradaki hemen yanındaki topi topumun üstüne batıyorum. Tutuyorum. Ters çeviriyorum. Hemen şu şekilde tekrar bakalım. 2, 4, 6, 8. Buradaki 8'imin tepesine battım. Hemen buradaki 8. topi topumun da tepe kısmına batıyorum. Hiç zincir yok. Sık iğne. İki tarafa da sık iğne. Arada zincir çekmiyorum. Hemen buradaki ipimi alıyorum. Topi topumu doldurmaya devam ediyorum. Ekstra hiçbir işlem yok. Dediğim gibi hem kolay hem de gösterişli bir yelek. Bu arada benim birinci yumağım bitti. İkinci yumağıma geçeceğim şimdi buradan sonra. Etek kısmında hemen hemen bir yumak gidiyor. Belki çok az bir parça kalabilir. Onu da yakamıza bağcık olarak kullanacağız zaten. Tekrar hatırlatayım. İpim 250 metre kalınlığın uzunluğunda arkadaşlar. Verdiğim ölçü ip miktarı 250 metre kalınlığındaki bir ip için geçerli. Örgü öğren arkadaşlarım genelde bilirler zaten. Piyasada bebek ipleri var. Anti peeling. Bu şekilde. Artık ipim bittiği için sona geliyor. İğneyi de doldurayım. Tepe kısmına batıyoruz. Ve şimdi buraya 3 tane trabzanımı yapacağım. 2, 3, bir tane zincirimi çektim. Size hemen şu şekilde robamı göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, kol kısımlarımı hiçbir şekilde dar değil. Çok güzel pofuduk pofuduk oldu. Şimdi artık arkadaşlar bundan sonrası düz topi top olarak ilerleyeceğiz. Ben sadece size şuradaki kol kısmını buraya nasıl topi topumuzu yapacağız onu da göstereyim son kez. Aslında ekstra bir işlem yok ama yine beraber yapalım. Ondan sonra artık bitişine gelelim. Zincirimi çekmiştim. Hemen buradaki sık iğnenin arka kanadına topi topumu dolduruyorum. Tepe kısmına batıyorum. Şimdi şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Şurayı hemen göstereyim size. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi burada 2 tane sık iğnemiz vardı arkadaşlar. Bizden yana ilk olan sık iğnenin arka kanadına batıyoruz burada. Onun içini dolduruyoruz arkadaşlar. İlk gelen sık iğneye batıyoruz. İkincisine değil. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Evet, buradaki sık iğneyi herhangi bir işlem yapmıyoruz. Direkt topi topun tepe kısmına batıyoruz. Artık buradan sonrası arkadaşlar düz ilerleyecek.
Şimdi ben etek kısmını da tamamlayacağım. İstediğim uzunluğa gelene kadar. Ondan sonra modelin sonunda buluşalım arkadaşlar. Buraya kadar dediğim gibi anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmında yazarsanız daha çabuk dönüş yaparım. Modelimiz bu şekilde kabar kabar puftuk puftuk bir model. Şimdi bu şekilde devam edelim. Yine bu kolumuzda da arkadaşlar burada ilk sık iğne, yani şu sık iğnenin içini dolduracağız. Bunu atlayacağız, buraya batacağız. Yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde bitirdik. Şimdi yaka kısmına bağcık yapacağım. Hemen onu da siz dilediğiniz gibi pomponlu veya normal yapabilirsiniz. Parmağımı buraya koyuyorum arkadaşlar. İpimi aldım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve halkamın içerisine atıyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ve yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip halkamın içerisine CC tekniğiyle batıyorum. 3 trabzan 3 zincir arkadaşlar. Şu şekilde burada bıraktığım ipimi alıyorum ve sıkıyorum. İpimi arada koyuyorum. Şimdi bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar zincir çekeceğim artık. Yaka kısmına takmak için. Artık başka bir model daha yapıyorum. Onu da hemen size göstereceğim. Hem pomponlumu da göstereceğim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar zincirimizi çekelim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir uzunlukta zincirimi çektim. İpimi koparmıyorum. Bunu arkadaşlar, bu zincirimi şimdi şuradaki yaptığımız deliklerden geçireceğiz. Buraya kadar getireceğiz. Hemen geçirelim. Arkadaşlar, koltuk altını birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra daha topi topumuzu gitmişiz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 sıra daha gidip tamamladım. Evet arkadaşlar, tamamladık. Geçirdim hemen buralarını. Bu şekilde üzüp fiyonk atma konusunda gerçekten hiç iyi değilim. Patik videomda da aynı sorunu yaşamıştım. Bu şekilde bağcığımızda yapmış olduk. Dediğim gibi dilerseniz bu şekilde buralardan geçirerek yapabilirsiniz. Veya dilerseniz, ben genelde bunu çok tercih etmiyorum ama göstermiş olmak istedim. Şu şekilde hiç deliklerden geçirmeden böyle de kullandım ben arkadaşlar kendi kızımda. Herhangi bir işte yakadan düşme falan sorunu olmadı. Çok rahat bir şekilde kullandım. Direkt bu kısımlarını bağladım, ipimin ucuna pompon yaptım. Siz dilerseniz az önceki çiçeklerimizi ucuna yapabilirsiniz. Pompon yapmak istemezseniz.
Bu şekilde arkadaşlar. Yeleğimiz bitti. En ince ayrıntısına kadar dediğim gibi vermeye çalıştım ama yine tabi olur arada atladığım, yanlış söylediğim bir yer olursa veya kafanızı karıştıran bir yer olursa yazabilirsiniz. Hemen yardımcı olurum. Şimdi gelelim daha büyük yaşlar için ne yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar 71 zincir çekerek üzerine 34 tane kutucuk yapmıştık hatırlıyorsanız başlangıçta. Bunu burada 8 tane ajurla devam ettirdik. Başlangıç zincirimizi azaltıp tam sayı veremiyorum çünkü denemedim dediğim gibi. Azaltıp dedim, pardon, çoğaltıp kutucuk sayımızı da yine aynı şekilde arttırıp ve yine aynı şekilde ajur sayımızı arttırarak daha büyük yaşlar için yapabiliriz. Burayı arttırıp, yani başlangıç zincirini arttırıp ajur sayımız aynı kaldırırsak nasıl bir formda olur inanın bilmiyorum ama olmaz. Yani o şekilde denemeyin. Çünkü bu sefer arkası çok böyle toplanacak. Şurası, şu kısmı çok kabar kabar olacak. Şimdi pompon geldiği için öyle duruyor. Şurası kabar kabar olacak arkadaşlar. Olmaz. O yüzden dediğim gibi bu ajur kısmında aynı şekilde çoğaltmanız lazım. 8 ajurla başlamıştık. Bir yaş ya işte bu bizim yaptığımız bir yaş için uygun. Hatta biraz kabarık bir model olduğu için 1,5-2 yaş zayıf bebekler için de uygun olabilir. 3 yaş için mesela 10 tane ajurla başlayabilirsiniz. Bu şekilde eğer bebeğiniz zayıf ise 9 ajurla başlayabilirsiniz. Yine 1'e kadar indirirsiniz. Ama dediğim gibi başlangıç zinciri için bir sayı veremiyorum. Çünkü gerçekten daha büyük yaşlar için henüz yapmadım. Eğer yaparsam ilerleyen günlerde yorum kısmına notumu düşerim. Bu şekilde çok güzel bir yeleğimizi tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenirsiniz. En önemli kısmı unuttum. Çok özür diliyorum. Sonuç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane pıtırcık sırası. İlk pıtırcığımdan son pıtırcığıma kadar arkadaşlar 13 tane pıtırcık sırası yaptım. Bu şekilde. Eğer videolarımı beğendiyseniz lütfen like'a basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızın devamının gelmesi için biliyorsunuz bu tür şeyler bizi daha çok teşvik ediyor. Daha güzel videolarda, daha güzel modellerde tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yaptığınız yelekleri eğer Instagram'da benimle paylaşmak isterseniz Instagram adresim de YouTube adresim gibi Asaletin Hobileri Asaletin hobileri. Buradan beni etiketleyerek paylaşırsanız çok sevinirim. Takıldığınız bir yer olursa yorum kısmında yine belirtirsiniz. Hoşça kalın, kolay gelsin.